Selamlar herkese. Semalı Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, lezzetli bir ekşi mayalı ekmek tarifi paylaşacağım. Geçenlerde Instagram adresimde hikayemde paylaşmıştım ve orada çok tarif soran oldu. Aslında yapılışı çok basit ama yeni başlayanlar için ve bu yöntemi bilmeyenler için sizlerle tarifi paylaşacağım şimdi. Ekşi mayası olmayanlar açıklamalar kısmında ekşi maya yapımını ve beslemesini paylaşacağım. Oradaki video linkine tıklayın ve izleyin. Diğer ekmek videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimden de beni takip ederseniz yeni gelecek olan videolar hakkında bilgi edinirsiniz. Tabi burada da beğeni ve yorum yaparsanız bir de abone olursanız sevinirim. Ekmek lazım olmadan bir gün öncesinden hamurumu yapmaya başlıyorum. Çok zahmet değil aslında burada arkadaşlar. Sadece birkaç püf noktasına değinmeniz gerekiyor. Öncelikle buzdolabındaki mayamızı canlı bir hale getirmemiz gerekir. Çünkü orada hem acıkmış oluyor hem de üşümüş oluyor. Burada hamur ısımız da çok önemli olduğu için ne yapacağız? Buzdolabındaki mayamızı alacağız ve içerisinden 50 gram aldım ben. 2 yemek kaşığı kadar yapıyor bu. Bunun 2 katı su ve un kullanacağım arkadaşlar. Bu kalan mayamı tekrar geri koyacağım. Eğer maya çok azsa üzerine birer yemek kaşığı su ve un koyup karıştırıp hemen buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Hem de beslemiş olursunuz mayanızı. Benim buzdolabında tam buğday unu ile yapılmış mayam da var. Aynı küçük bir kavanozda. Fazla un israfı yapmaya gerek yok. Bazıları üzerine ekliyor. Böyle bayağı bir çok maya oluyor. Yazık günah. Benim de ilk zamanlarımda eskiden öyleydi. Ama hiç gerek yok. Böyle az miktarda hazırlayın ve kalsın. Bana bile yetiyor yani sık sık ekmek yaptığım halde. Şimdi mayamı hazırlarken içerisine 2 yemek kaşığı kadar maya koymuştum. Yani 50 gram. Üzerine 100 gram içme suyu. O da bir bardaktan az oldu arkadaşlar. 120 gram kadar da ekmeklik un. Bu da 5 yemek kaşığı kadar yapıyor. Bu oranları açıklamalar kısmına yazacağım. Bakın oradan tarifi de ulaşabilirsiniz. Ve bunu oda ısısı 25 derece altında olmasın. Biraz sıcak olsun. Eğer odanız soğuksa arkadaşlar yanlarına bir havlu koyun ve mutfak dolabı gibi kapalı bir alanda saklayın bunu. Çünkü sabit ısıda olması da önemli oluyor bunun. Benimkisi 6 saatte kabardı. Çok sıcaklarda 4-5 saatte de kabarabilir. Eğer esmer unlarla, çavdar buğday gibi unlarla maya yapıyorsanız o daha kısa sürede kabarır. Buna dikkat edin. Bu çok önemli. Yani 2 katı kabardığı zaman mayalarımızı hemen hamur içinde kullanmamız lazım. Uzun süreler böyle beklemiş bir maya tekrar acıkır. Hamur içerisine girdiği zaman da hamurunuzu kabartmaz veya birden kabartıp söndürür. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Ben burada biraz fazla sulu bir hamur yapıyorum. Fazla değil aslında ama bazılarına fazla geliyor. Ben sulu hamurları çok severim. Daha yumuşak ekmekler oluyor burada. Yaklaşık 3,5 bardak kadar içme suyu oda ısısında kullanıyorum. Ya da çok sıcak havalarsa soğuk su kullanın arkadaşlar. Hazır maya gibi değildir bu. Yani böyle sıcak su istemez iyice hani mayalanması için. Sulu hamurlarda özellikle mutlaka soğuk su hatta buz bile kullanabilirsiniz. Evet, şimdi burada ekşi mayalı hamur için ne yapıyoruz? 3,5 su bardağı kadar içme suyunu kullandım. Yani 700 gram yapıyor. Eğer sulu hamurla yapmak istemiyorum derseniz biraz daha azaltabilirsiniz. Hatta suyunu daha sonradan da yavaş yavaş ilave edebilirsiniz. Ama tuzunu kattıktan sonra arkadaşlar un ilavesi yapamazsınız. Bunu söyleyeyim. Yani suyu katabilirsiniz ama daha sonradan un ilavesiyle arasında çok fark oluyor. Buna dikkat edelim. Yani burada ne yaptık tekrar söylüyorum. 700 gram kadar içme suyu. 2 bardak kadar yani 250 gram kadar da aktif olan mayadan kullandım. Havalar çok sıcaksa daha da azaltabilirsiniz bu maya oranını arkadaşlar. Üzerine 1 kilo un kullandım toplamda. 7,5 bardak yapıyor bu da. Sizin için ölçtüm. Bardak ölçümde klasik su bardağı 200 milim olanlardan. Unun içerisinde arkadaşlar birer bardak sarı buğday ve siyez unu var. Gerisi beyaz un, ekmeklik un kullandım. Yani beyaz un ağırlıklı kullandım bu 1 kilo un içerisinde. Bu üçünü
yaklaşık birkaç dakika yoğurdum ve 1 saat dinlendirdim. 1 saatin ardından da içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da su ilavesi yaptım. Burada tuzun suya ihtiyacı var çünkü üzerine bir kaşık da olsa su ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi önce orta ayarda bir yoğurma şekli yapıyorum. Burada mutfak şefi olanlar izlesin. Hani ilk defa ekmek yapacak olanlar vardır mutfak şefiyle. Şimdi bazıları çok iyi yoğrulsun diye devamlı böyle 10-15 dakika makinede hamuru yoğuruyorlar. Ama bu sefer de hamur içerisinde bayağı ısınıyor, cıvıyor, sünüyor. Bu da iyi bir şey değil. Hamurun ısısı normal bir oda ısısı gibi bir ısı olması lazım. Çok da ısıtmamak lazım. Farz edelim çok ısındı. Ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız? Yağlanmış olan kabın içerisine hamurunuzu alın ve buzdolabına kaldırın direkt. Saat 5'e orada katlamalar yapıp hamurunuzu kurtarın. Daha sonra hamur normal ısısına döndüğü zaman dışarı çıkartabilirsiniz. Şimdi ben burada en fazla 5 dakika kadar hamuru makinede yoğurdum. Önce orta ayarda bir ayarda, daha sonra en yüksek deviri alıp, tabii makinemde sallandığı için yanlarından tutup şöyle birkaç dakika başında bekledim makinenin ve o şekilde hamurum yoğruldu çok güzel bir şekilde. Elde yoğurmak isteyenler de arkadaşlar mutfak tezgahına hamurunuzu vurup öne atın. Diğer videolarımda göstermiştim. Hatta açıklamalar kısmında videosunu da bırakayım. Orada elde nasıl yoğrulur ona da bakabilirsiniz. Benim elim bayağı bir ağrıdığı için ve yara olduğu için makine bana iyi geldi. Bahçe işleriyle de bir yandan uğraşıyoruz çünkü. Çok yorucu. Makinenin olması burada işimi çok kolaylaştırıyor. Aslında hamurla oynamasını çok severim. Makineden çıkmış hamuru yağlanmış bir kap içerisine aldım. Bu kap Tupper kap arkadaşlar. Plastik de kullanmak isterseniz kullanın. Ama yani ısıyı sabit bir şekilde içerisinde saklıyor. Daha sağlıklı olduğu için ben bu kaplardan kullanıyorum. Sık sık ekmek yapanlara böyle bir kap almasını tavsiye ederim. Arada plastik de kullanıyorum tabii ki lazım oldukça. Ama genelde bu kabımı tercih ediyorum ben. Aslında cam daha sağlıklıdır. Fakat ben hamur ısısını çok soğuttuğunu düşünüyorum. Zaten de öyle oluyor. Buzdolabı içerisinde +4 derecede durması gerekiyor hamurun. Ama yine de o camın soğukluğu hamurun içerisine yansıyor. Bunu da daha etkili gördüm. Siz de elinizdeki imkanlarla hangisi daha güzel saklıyorsa onu da saklayabilirsiniz arkadaşlar. Zeytinyağla yağlamış olduğum kabın içerisine hamurumu koymuştum ve böyle katlamalar yapıp hamurumla oynadım arkadaşlar. Kapağını kapatıp 1 saat dinlendirdim. 1 saat dinlendikten sonra 40 dakika aralıklarla hamurumu bu şekilde katlamalar yaptım. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse ve hamurunuz devamlı kabarıyorsa birkaç defa bunu yaparsanız, yarım saat arayla yaparsanız yine aynı sonucu alırsınız. Genelde ortalama oda sıcaklığına göre yorumluyorum ben sizlere. Ben 2 defa katlama yaptım. Dediğim gibi 3 defa 4 defa da yapabilirsiniz 40 dakika aralıklarla. Katlamalar bittikten sonra da 1 veya 2 saat kadar oda ısısında hamurumuza dokunmadan bekletiyoruz arkadaşlar. Ardından da buzdolabına kaldırıyoruz. Buzdolabında 16 saat kadar beklettim. Biraz daha uzun süre saklayabilirsiniz eğer hamurunuz kabarmadıysa. 16 saatin ardından da soğuk hamurumu, tekrarlıyorum, soğuk hamurumu arkadaşlar tezgaha un serpip tezgahıma aldım ve hamurun üzerine bolca un serptim arkadaşlar. Şimdi burada öyle şekil vermesi falan zor olmayacak. Hem şekli güzel olacak hem de pratik bir yöntem burası arkadaşlar. Üzerine bolca un serpip ortadan ikiye kestim. Ve kenarlarına da un serptim. Orası da çünkü yapışıyor spatulayı sürdüğümüz zaman. Bakın zaten bir tanesi direkt somun ekmek şekline girdi. Diğerini de böyle tekrar unlayıp elimde döndüre döndüre hamura yuvarlak bir şekil verdim. Ortasından da delik açtım. Halka ekmek çok severim. Şimdi bu halka ekmeği ben tabii elimle şekillendirdiğim için, biraz esnettiğim için hamuru en son onu pişireceğim arkadaşlar.
Buradaki de zaten kendi kendine somun ekmek şekline girmişti. Yine de yanlarından biraz daha düzelttim. Böyle altına gelecek şekilde uzattım hamuru ve onu da ayrı bir yağlı kağıda koydum. Bu işlem bittikten sonra da fırınımın ayarını 240 dereceye aldım arkadaşlar. Fırınım yarım saat ısındıktan sonra fırının en altına küçük bir tava koydum. Öyle çok büyük bir tepsi falan koymamıza gerek yok. Boş bir şekilde tava koydum. Çünkü o da ısınacak. Böyle 15 dakika kadar da o ısındı. Yani fırınım yaklaşık 40 dakika ısındı toplamda arkadaşlar. Ve önce ekmeğimi fırına koydum. Bende döküm tepsi vardı. Eğer bu tarz tepsiniz veya fırın taşınız yoksa fırın tepsisini ters çevirin. Fırın tepsisine üstüne bu yağlı kağıdı koyun arkadaşlar. Yani tepsinin alt tarafına da bu şekilde koyup pişirebilirsiniz. Ama döküm tepsi veya fırın taşı kadar da etkili olmaz. Eğer taş fırın gibi ekmek yapmak istiyorsanız evinizde mutlaka bu malzemeleri temin etmeniz lazım. Tabi bu zamanda biraz sıkıntı çünkü çok pahalandı. Ben uygunken almıştım Allah'tan ve şu anda onları kullanıyorum kıymetini bile bile. Şimdi burada ekmeği önce fırına aldım. Evet, alttaki o ısınmış tavanın içerisine de kaynar suyumu koydum. Burada ağır çekim yaptım çünkü çok hızlı olmanız lazım. Hemen fırın kapağını kapatıyorsunuz o buharı kaybetmemek için. 240 derecede pişirdim. Daha sonradan da böyle pişmeye yakında 230 dereceye aldım arkadaşlar. Çünkü bayağı büyük bir ekmek olmuştu. İçi güzel pişsin istedim. İkinci sıradaki ekmeğimi de fırına aldım. Alttaki tavamı da şöyle biraz salladım. Oradaki buharı alsın diye hemen kapağını kapattım tabii fırının. Ve bu şekilde ekmeklerimi pişirdim. Altına hemen bir tel koyalım. Altı buhar yapmasın. İçi nemli olur çünkü. Instagram adresimden ben de böyle kabarık ekmek yapmak istiyorum diyenler, ince kabuklu yapmak istiyorum diyenler var. Burada da yazanlar var. Sağ olsunlar, ekmeklerimi çok beğeniyorlar. Çok profesyonel değilim ama bence fırından alınmış hatta daha da güzel ekmekler yaptığıma inanıyorum. Bu konuda kesinlikle mütevazi olamayacağım. Tabii daha yetenekli arkadaşlarımız var. Ama benim için ekmeğim güzel oldu mu oldu. Daha da böyle alengirli işlere falan girişmeye vaktim de yok. Hani gerek de yok bence. Tabii arada yapıyorum. Mesela şöyle 3 renkli falan ekşi mayalı ekmek yapmıştım. O videoyu da sizlerle paylaşmıştım. Zamanı olanlar eğlencesine yapabilir. Hem de çok da lezzetli oluyor o ekmekler. Tarifime uygun yaparsanız ve söylediklerime dikkat ederseniz arkadaşlar kesinlikle ekmeğiniz güzel olacaktır. Garanti veriyorum. Bir de bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Eğer fırınınız fanlıysa yani üfleyerek pişiriyorsa ekmeğinizin kabuğu kalın olabilir. Bunun için de fırıncı cilası hazırlayın. Bir tavanın içerisine yarım çay bardağı su, 1 çay kaşığı da un koyun. Hafif ısıtın onu. Soğuduktan sonra da üzerine fırçayla sürün. İnce kabuklu olacaktır inşallah. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Dediğim gibi açıklamalar kısmına oranlarını yazacağım ve diğer videolarımın linklerinden birkaç tanesini de bırakacağım. Aramıza yeni gelen arkadaşlar var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Umarım tariflerimi dener, beğenirsiniz ve yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Instagram adresim de Semali Mutfak. Benden sonra kanal açanlar var aynı isimde. Onlara aldanmayın. Beni zaten orada görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.